Bu montaj üzerinden sizlere patlatma görünümü göstereceğim. Konfigürasyon Manager kısmı var sol tarafta. Varsayalım sağa tıkladım. Yeni patlatma görünümü oluştur dedim. Adım adım patlatı kullanmanız daha sağlıklı olur. Hem teknik resim detaylarını gösterebilmek için hem de video kaydettiğinizde montaj aşamalarının nasıl olduğunu görebilmek için adım adım daha doğru. Diğer patlatma görünümü ise sağa sola doğru bir anda tüm her şeyi dağıtıyor. Topluca bir patlatma yöntemi o da. Onu kullanmanıza gerek yok. Şimdi patlatma adımlarına başlıyoruz. Şöyle ilk adımımı 4 tane somunumu aynı şekilde yukarı çekmek istiyorum. Hepsini birlikte seçmem gerekiyor aynı şekilde çekebilmek için. Biraz daha yukarı yapalım da çatışmasınlar. Şöyle bitti dedim sol taraftan. Diğer ikinci adıma geldim. Parçamı seçtim. Onu da yukarı çıkarttım. Onu da bitti dedim. Bitti demeniz lazım. Yoksa önceki adıma göre hareket eder o da. Şöyle somunlarımı seçiyorum. Yani o adımı kapatmanız gerekiyor. Bir diğer parçam. Çizgilerimi seçelim. İlk baş. Sonra buradaki tüplerimizi seçelim. İlk tüplerimi yukarı alıyorum. Bitti dedim. Sonra diğer tüpleri alıyorum. Altı sabit bırakıyorum. Evet, biraz yukarı çekmişim. Şöyle yapalım. Onu da bitir diyelim. Alt parçamı da yukarı alayım, dengeli olsun. Evet. Patlatılmış görünümümüzü oluşturduk. Varsayalım içine patlatma görünümü aktif olarak gözüküyor. Sağa tıkladım, daralt dedim. Eski haline geri döndü. Hareketlendir dedim. Hareketlendir deyince karşıma bir animasyon denetleyicisi çıktı. Yukarı aşağı, yavaş ya da hızlı ya da sadece tek yön olacak şekilde videoyu ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ben bunu durdurayım. Hatta komple yukarı gelsin. Komple yukarıdayken yapmak istiyorum. Yavaş modda normal bir şekilde yapalım. Şöyle animasyonu kaydet kısmı var burada. Ona tıklıyorum. Dosyayı AVI olarak seçiyor. Biz burada MP4 olarak seçmemiz gerekiyor. Kaydediyorum. Şu an burada kayıt başladı. Videonun animasyonu kaydet kısmını tıklarsanız eğer videoyu da aynı sürede kaydetmiş olacak. Siz ne zaman tıklarsanız. Tek yönlü seçtiğim için kendisi de otomatik durdu videoyu kaydetmiştim ama döngü ya da karşılıklı seçseydim ben müdahale etmediğim sürece o durmayacak. Şöyle animasyonumuzu kaydettik. Hemen bakalım videomuza. Bu şekilde montaj görünümlerinizi kayda alabilirsiniz. Patlatılmış görünümün teknik resmini, teknik detaylarını nasıl gösteririz onları aktaracağım sizlere. Buradan teknik resmimi oluşturuyorum. Paleti göster kısmından montajımı çağırdığımda şöyle alt kısımda izometrik patlamış olarak seçenek geldi bana. Onu aldım, seçtim. Ben kendi çalıştığım firmada montajlı parçaları bu şekilde patlatılmış haliyle göstererek hem içindeki detay parçalarını hem de malzeme listesindeki parçalar hangisine tekabül ettiğini göstermek istediğim için patlatılmış görünümünü mutlaka kullanmaktayım. Ona da bir örnek vereyim sizlere. Şöyle detaylandırmalardan tablolara geldim. Malzeme listesi dedim. Parçamı seçtim, montajımı seçtim. Montajlı olarak gösterilen parçalar. Alt parçalarda o montajların içindeki detaylardan bahsediyor. Çoklu montajlar için. Söylüyor bunu. Onayladım. Şöyle malzeme listem geldi. Şimdi burada numaralandırmalar var. Öğe numaraları var. Onları göstermede patlatma görünümü çok işe yarıyor. Şöyle detaylandırma kısmında balon seçeneğimiz var. Ona tıkladım. Üst parçama üzerine dokundurdum.
4. numaram benim üst plakam erkekmiş. Somunun birine dokundurdum. 7 numaralı benim somunummuş. Burada malzeme listesine de gösteriyor. Şöyle tije dokundurdum. 6 numarada benim tijim varmış. Şöyle alttakine dokundurdum. 1 numarada benim alt haznem varmış. Gibi gibi bu şekilde montaj görünümlerini sizler de kullanabilirsiniz. Bir diğer konumuz ise yapmış olduğumuz montajı ya da parçanın basit bir video görünümünü çekmek istiyoruz. Ekran kaydını almak istiyoruz. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Şu şekilde benim ekranımda şu an hazır kısımlarda yok ama şöyle sağ tarafta arama komutu var. Video kaydet. Buradaki siyah logosu olması lazım. Arama yapabilmeniz için ona dikkat edin. Video kaydedi seçtim. Şimdi bu da AVI olarak kaydediyor. MP4 seçeneğimiz de varmış. Ancak alt sürümlerde patlatmış görünüm de olsun, ekran kaydetme de olsun, AVI olarak ya da MKV olarak kaydediyor. Sizin dönüştürmeniz gerekiyor. Benimki 2022 sürüm olduğu için MP4 formatında da kaydedebiliyorum. Şöyle şu an kayda başladı. Ben böyle hareket ettiriyorum imleci. Şöyle döndürüyorum. Ya da izometrik olarak gösteriyorum. Ya da önden bakıyorum şöyle. Ya da detaylara iniyorum parçaların. Şöyle erkeğimin iç kısımları görünmüyor. Onları gösteriyorum. Tabii bu videoyu oluştururken yandaki sekmem kalktı. Onu da seçelim. Şöyle konfigürasyonu da kapatalım. Sağ tıklayalım. Daraltmayı hareketlendir diyelim. Bu şekilde de iki türlü birden videoda çekilme oluşabiliyor. Evet, ben şimdi olabildiğince şekilli bir şekilde döndürdüm. Detayları gösterdim. Sol tarafta, sol üstte SolidWorks'un altında video kaydını durdur dersem eğer video işlemi bitti. Bakalım videomuza. Yani burada bu videoda şunu algılıyor. Mouse imleciyle ne hareket yaparsan onu algılıyor. Mouse imleciyle ne yaptıysan ona göre gösteriyor. Bu şekilde ekran kaydınızı da alabilirsiniz. Bugünlük sizlere patlatma görünümü ve video ekran kaydını nasıl alabiliriz anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.